Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Evinizdeki kaktüslere aşı yaparak birbirinden güzel farklı kaktüsler elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Sosyal medyada yayınlanan yalan yanlış aşılamaları unutun. Ziraat mühendisi Tuğba Tüzek önderliğinde doğru kaktüs aşılamayı izleyeceğiz. Tuğba hocamızın bitkilerle ilgili birçok bilgiyi barındıran yosunlu tasarımlar Instagram adresini de takip etmenizi öneririm. Şimdi aşılama nasıl yapılır? Buyurun birlikte izleyelim. Gövdelerin ebatları birbirleriyle uyumlu olmalı. Bundaki püf noktalar genellikle mesela yapıları dilim dilim ya, karpuz şeklinde mesela şu. Bu biraz daha küçük ufak şekilde. Şimdi hangisini aşılarım derseniz burada ikisini de anaç olarak kullanacağım ben. Püf noktamız şu. Öncelikle çok yavrulara dokunmuyorum. Onlar büyümeye devam etsin. Darbe alanlar falan var içlerinde. Hani neyse onlar bakalım şimdi duruma göre. Bunu ortadan güzel bir şekilde kesiyorum. Hadi bismillah. Kesim işlemini güzel bıçakla yapmanızı tavsiye ederim. Hani böyle kesmeyen bıçakla çok zor. Bunu yaptık ya. Bunu yaptıktan sonra tekrar bir tane daha arada kesmeyi tavsiye ederler ki kurumasın diye. Tekrar kestim ve yapıştırdım. Bakın. Kestim ve üzerine koydum ki kurumasın diye. Bunda da aynı şekilde kesi işlemimi yapıyorum. Kestik ya bunu da. Tamam mı? Şimdi ikisini birbirine çaprazlayacağım ama önce şuna dikkat etmem lazım. Çok önemli bir ayrıntı var. Şimdi bunu aldım ya. Kenarlarında anaç olacak kısmın kenarlarını mutlaka şöyle soyun. Meyve soyar gibi. Eğer soymazsanız su kaybettikçe bu soyma işleminde sıkıntıya girersiniz. Kabuk dışarı doğru atar. Ortaya taktığınızı dışarıya atar yani. Kabullenmez. Kenardan alıyorum mutlaka. Düz kesmeye çalışın. Pürüzlük olduğunu düşünüyorsanız şöyle iyice düzleştirebilirsiniz. Öbürünü aldım. Hemen şey yapayım da kurumasın. Tekrar bir kapatayım kapak gibi. Bunu aldım. Bunda da hiçbir işlem ekstra yapmıyorum. Sadece düz olmasını sağlıyorum. Varsa pürüz, düz ve çok dokularla uğraşmadan geçiriyorum. Üzerine kapatıyorum kapak gibi. Eldiveni olan bir kişiden üzerine bir parmağınızla bastırmanızı rica edeceğim. Çünkü bu şey ya biraz şey. Bir bırakın. Tamam. Şimdi buradan bir ince ayar yapıyorum. Hiç kıpırdamaması ve sağlam yapışması lazım buna. Tamam. Daha ufak lastikler de olabilir. Daha sıkı lastik olursa daha iyi olur. Hatta ikili taksam şahane olur. Bir daha bir parmağınızla destek olursanız sevinirim. Ben bunu bir kat daha. Şuradaki oluklar tuttu ama karşısında denk geliyorsa oraları denk getirmeye çalışın. Tekrar çeviriyorum. Böyle sıkı sıkıya olsun, tamam mı? Şu oluklardan destek alırsak güzel. Bazen olukları olmuyor. Koli bandı istedim ki olukları tutturabilmek adına. Bunu böyle yapıştırdık ve sabit kalacak formatta tutmamız lazım. Sabit olacak. Biraz şimdi anaç ve kalemimiz elimizdeki imkanlardan dolayı anaç bir tık büyük oldu değil mi? O anacın bir tık büyük olmasında problem yok. O yarayı kapatır ama kalem bir tık büyük olsaydı karşılığı yok ya, aşağıdan beslenebilecek karşılığı olmadığı için problem olurdu. Bunu hiç bekletmeden bunu yaptım. Renk geçişinde çok hani anlaşılmayabilir şu anda ama şunda daha belirgin sanırım. Bunu da hemen bakalım. Tekrar şöyle bakalım hemen. Tamamen kaynaşması lazım bu anlamda. Tamam, kurumaya başladı. Kurumaya başladığını hissettiğimde hani aşı yapıyorum ya, şey oldu. Bakıyorum işte ya kurudu sanki, işimi şansa bırakmayayım dediğinizde o zaman tekrar ince bir tabaka daha böyle bir kenarlarından alın. Zaten bunun yanlarını alacağız ya. Şöyle. Bu arada bıçak kesmiyor değil. Kaktüsleri siz de yaparken fark edeceksiniz. Dokuları bu şekildedir. O yüzden evet, o yüzden hem incitmeden kenarlarından anaç olanı alıyorduk. Hatırlayın. Az önce söyledim. Şu şekilde alıyorum. Bunu taktığımda baskı yapmasın diye. Biraz kurumaya da başladı gördüğünüz gibi. Hızlı olmam gerekiyor. Bu aşamada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Küçük bir parça bırakarak, bak büyük olsa kaktüsüm daha rahat çalışacağım. Tamamdır. Şurası bir tabaka, bir böyle yarım santimden daha ince bir tabaka alıp kapak gibi yaparsanız kaldırdığınızda işiniz daha rahat eder. Ben şu an biraz o konuda şey yaptım, hani size göstereceğim diye. Kuruduğunu
olduğunu düşündüğümüz anda da tekrar kesimizi atıp bunu da ayarlayarak yine bakıyorum, kontrol ediyorum. Var mı bir sıkıntı, düzlüğünü vesairesini ayarladım. Şimdi alıyorum, hemen bunu da bunun üzerine uygun bir şekilde oturtuyorum. Şimdi buradan ilk etapta bir taneyi şöyle bir takalım. Ufaklık bir dengelensin ama karşısında yok ama olsun. İkincisini de ikinci geliyor şöyle. Sıkıştırarak. Tamam, çekebilirsiniz. Bunu da bu şekilde yaptım. Şurada oluk yok ya, bakın gel atar. Bunu göstermekle istediğim koli bandı istememiz sebebi o. Alt taraftaki kısmı lastiğimizi sabitlememiz gerekecek bu gibi durumlarda. Şuraya minik bir destek ben alayım. Tamam, çok güzel. Şöyle de yani maksat hani bandı sabitlemek. Evet. Bunda gerek kalmadı çünkü oluklarım tuttu. Ama bunda oluklarım yok. Saksıda oluk olmadığı için buradan bir size zahmet. Tamamdır. Şöyle bir sabitliyorum. Tamam. Kontrol ettim. Gayet sağlam, bakabilirsiniz sizler de. Bu da öyle. Bunları hemen sulamıyorum. Kendi haline bırakıyorum. 10 gün sonra, yaklaşık bir hafta sonra normal sulama periyodunda suluyorum yani. Ekstra bir sulamaya gerek yok. İnceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Sizden bunu isteyeceğim şimdi. Bakımını da sonra anlatacağım. Nasıl bakım yapılır, buna ne yapacağız? Önce bir yapalım. Şuraya aldım. Kenarda da topluyorum. Küçük perde çalışması daha ince detaylı ya. Tamamdır. Düz olacak. Şu zemin de düz olacak. Burası da düz olacak. Tam oturtuyorum tepesine. Bunu da güzel bir şekilde bantlayacağız. Tamam, bantla daha güzel olur. Ha, burada bir tane ufaklık kaldı. Varsa denemek isteyen. Yahut bunu böyle kestik ya. 3 gün bekletiyorum. 3 günden sonra dikebilirim. Şu şekilde. Ben tutacağım. Bir saniye. Kaymasın. Sıkı olması lazım. Normal şartlarda eğer lastik tutuyorsa, lastikle sabitleyeceğinizi düşünüyorsanız lastikle sabitleyin. Ama lastikle sabitleyemem derseniz böyle koli bandlarıyla falan sabitleyebilirsiniz. Bir daha döndürelim bakalım. Bir de sera etkisi yapacak. Çıkartırken de dikkatli. Yok, aslında yeterli gibi. Tamam. Şu an yeterli. Kaktüste kesmiş olduğunuz parçayı toprağa dikmek istiyorsanız 3 gün dışarıda bekletin. Kesilen kısım kurusun. Daha sonra toprağa dikmeniz yeterli olacaktır. Kök salıp gelişimine devam edecektir. Kurumasını beklemeden toprağa dikerseniz çürür. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.